Bir hava platformunu tehlikeli yapan şey her zaman hızı değildir. Bazen asıl tehlike, onun ne zaman geldiğini fark edememektir. Peki Türkiye, geleceğin hava savaşında görünmeden yaklaşan sessiz bir güç mü inşa ediyor? 28 Aralık 2023'te, Türkiye'nin göklerinde sessiz ama çok önemli bir sayfa açıldı. Kuyruksuz, uçan kanat formunda yeni bir platform ilk kez havalandı. Adı Anka 3. Kokpitte bir pilot yoktu ama gövdesinde çok daha büyük bir iddia vardı. Görünmeden yaklaşmak. Riskli hava sahalarına insanlı uçaklardan önce girmek. Ve geleceğin hava muharebesinde tek başına bir uçak değil, büyük bir ağın sessiz parçası olmak. Bugün konuşacağımız şey sadece yeni bir insansız hava aracı değil. Anka 3, Türkiye'nin sessiz savaş mimarisine attığı en dikkat çekici adımlardan biri. Onu sadece bir drone olarak görmek, bu platformun asıl anlamını kaçırmak olur. Çünkü Anka 3'ün gerçek değeri, tek başına ne kadar uzağa uçtuğunda ya da kaç kilo mühimmat taşıdığında değil, hangi ağın parçası olacağında, hangi insanlı uçaklarla birlikte görev yapacağında ve Türkiye'nin hava gücünü nasıl değiştireceğinde gizli. Bu yüzden bu videoda Anka 3'e yalnızca teknik bir platform olarak bakmayacağız. Bunu Türkiye'nin insanlı ve insansız hava gücünü aynı mimaride birleştirme arayışının somut bir parçası olarak değerlendireceğiz. Türk insansız havacılık ekosistemi artık tek bir sınıftan oluşmuyor. Bir tarafta uzun süre havada kalabilen keşif ve taarruz platformları var. Anka ailesi, Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi sistemler bu katmanda yer alıyor. Diğer tarafta daha hızlı, daha dinamik ve jet motorlu insansız muharip platformlar bulunuyor. Kızılelma bu çizginin en dikkat çekici örneklerinden biri. Anka 3 ise bu iki çizgiden farklı bir yerde duruyor. O klasik anlamda bir keşif İHA'sı değil. Kızılelma'nın doğrudan alternatifi de değil. Anka 3, düşük görünürlük hedefleyen, iç silah bölmesine sahip, uçan kanat formunda tasarlanmış bir taarruz ve görev destek platformu olarak öne çıkıyor. Bir savunma platformunu anlamanın en kolay ama en eksik yolu, sadece rakamlara bakmaktır. Azami kalkış ağırlığı ne kadar? Kaç kilogram faydalı yük taşıyor? Kaç fit irtifaya çıkabiliyor? Kaç saat havada kalabiliyor? Bunlar elbette önemlidir ama tek başına platformun stratejik değerini açıklamaz. Açık kaynaklarda Anka 3 için yaklaşık 6,5 ton sınıfında azami kalkış ağırlığı, 40.000 fit seviyesine uzanan irtifa hedefi, jet motorlu uçuş profili ve 10 saate yaklaşan havada kalış süresi gibi bilgiler konuşuluyor. Ancak asıl mesele bu rakamların kendisi değil, bu değerlerin hangi görev konseptine hizmet ettiği. Anka 3'te en kritik unsurlardan biri iç silah bölmesidir. Çünkü düşük görünürlük hedefleyen bir platformda dış askı noktaları önemli bir sorun oluşturur. Dışarıda taşınan mühimmat, radar izini artırır. Gövde içinden mühimmat salımı ise hem aerodinamik yapıyı hem de düşük görünürlük yaklaşımını destekler. Bu nedenle Anka 3'ün iç silah bölmesinden mühimmat bırakması sadece bir test başarısı olarak görülmemeli. Platformun tasarım felsefesinin sahada doğrulanmaya başladığını gösteren önemli bir işarettir. Fakat burada dikkatli olmak gerekir. İç silah bölmesi kullanmak, bir platformu otomatik olarak tam stealth yapmaz. Radar kesit alanı, kullanılan malzeme, yüzey işçiliği, motor hava girişi, egzoz izi, görev konfigürasyonu ve radarın frekans bandı gibi birçok değişken sonucu etkiler. Bu yüzden Anka 3 için en doğru ifade şudur, kanıtlanmış görünmezlik değil, düşük görünürlük hedefleyen ciddi bir mühendislik yaklaşımı. Her gelişmiş hava platformunun hikayesinde bir noktada aynı soru ortaya çıkar. Gövdeyi tasarlayabilirsiniz, kanadı uçurabilirsiniz, aviyonikleri entegre edebilirsiniz, mühimmat testini başarıyla yapabilirsiniz. Ama motor başka bir ülkenin kontrolündeyse, stratejik bağımsızlık tamamlanmış değildir. Anka 3 bugün Türkiye için bu soruyu yeniden gündeme getiriyor. Gövde uçtu, mühimmat salımı başladı, program olgunlaşıyor. Fakat uzun vadeli stratejik değer, motor bağımsızlığıyla doğrudan bağlantılı. Çünkü motor meselesi sadece teknik bir konu değildir.
Ambargo, ihracat lisansı, yedek parça erişimi ve kriz dönemlerinde tedarik güvenliği gibi başlıklar, bir hava platformunun gerçek bağımsızlığını belirler. Türkiye bu dersi geçmişte farklı sistemlerde defalarca yaşadı. Bu yüzden Anka 3'ün uzun vadeli geleceğinde yerli turbofan yol haritası kritik önem taşıyor. TUSAŞ Motor Sanayi'nin Turbofan 6000 ve Turbofan 10000 ailesi burada stratejik bir eşik olarak görülmeli. Ancak bu noktada temkinli konuşmak gerekir. Bir motorun yerde çalışması, testleri geçmesi ve sonunda operasyonel bir platformda güvenilir şekilde kullanılması aynı şey değildir. Prototip uçuşu ile seri üretimde güvenilir motor arasında uzun ve zorlu bir mühendislik mesafesi vardır. Turbofan geliştirmek, özellikle askeri platformlarda kullanılabilecek güvenilir bir turbofan geliştirmek, yalnızca itki üretmekten ibaret değildir. Yakıt tüketimi, sıcaklık dayanımı, bakım ömrü, titreşim, kızılötesi iz, dijital motor kontrol sistemi ve üretim kalitesi gibi birçok başlık aynı anda çözülmelidir. Bu yüzden Anka 3 için asıl stratejik soru şudur: gövde Türkiye'ye ait. Yazılım mimarisi Türkiye'nin elinde gelişiyor. Mühimmat entegrasyonu yerli kabiliyetlerle ilerliyor. Peki bu platformun kalbi de tamamen Türkiye'ye ait olacak mı? Savunma analizlerinde en kolay kullanılan kelimelerden biri stealth kelimesidir. Fakat bu kelime çoğu zaman fazla hızlı telaffuz edilir. Bir platformun kuyruksuz olması, uçan kanat formunda tasarlanması veya iç silah bölmesi taşıması önemli göstergelerdir. Ama bunlar tek başına operasyonel stealth performansını kanıtlamaz. Anka 3 için kamuya açık gerçek radar kesit alanı verisi yok. Bu normaldir. Çünkü hiçbir ülke böyle bir platformun gerçek radar iz değerlerini açıkça paylaşmaz. Açık kaynaklardan yapılabilecek en sağlıklı değerlendirme şu olur: Anka 3'ün uçan kanat tasarımı, iç silah bölmesi ve düşük görünürlük odaklı gövde formu, radar izini azaltmaya yönelik güçlü bir mühendislik niyetini gösteriyor. Ama niyet ile kanıtlanmış operasyonel performans aynı şey değildir. Farklı radar frekansları, mühimmat konfigürasyonu, uçuş irtifası, görev profili ve elektronik harp ortamı sonucu değiştirebilir. Bu yüzden Anka 3'ü değerlendirirken, görünmez uçak gibi abartılı ifadelerden uzak durmak gerekir. Burada asıl mesele Anka 3'ün tamamen görünmez olması değildir. Asıl mesele, yeterince geç fark edilmesi, yeterince düşük iz bırakması ve insanlı uçaklar için riskli olan hava sahalarında kabul edilebilir kayıp riskiyle görev yapabilmesidir. Modern hava muharebesinde bazen bir platformun mutlak üstün olması gerekmez. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru ağın içinde yeterince etkili olması yeterlidir. Anka 3'ün stratejik değeri de tam olarak bu noktada ortaya çıkar. Anka 3'ün gelişiminde en kritik eşiklerden biri mühimmat testleri oldu. Çünkü bir platformun uçması başka bir aşamadır. Mühimmat taşıması başka bir aşamadır. Gövde içinden mühimmat bırakması ise çok daha karmaşık bir mühendislik seviyesidir. 2025 sürecinde Anka 3'ün TOL'un mühimmatını iç silah bölmesinden bırakması, Türkiye açısından önemli bir ilk olarak kayda geçti. Bu test yalnızca bir bombanın bırakılması anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda gövde içi silah bölmesi, mühimmat ayrılma dinamiği, görev bilgisayarı, atış kontrol ve platform kararlılığı açısından kritik bir doğrulamaydı. İç bölmeden mühimmat salımı dışarıdan basit görünebilir. Ama aslında çok hassas bir süreçtir. Mühimmat gövdeden ayrılırken hava akımı, kapak mekanizması, titreşim, hız, irtifa ve platformun dengesi aynı anda yönetilmek zorundadır. Bu süreç doğru çözülmezse mühimmat platforma zarar verebilir ya da hedefleme başarısı düşebilir. Bu nedenle Anka 3'ün iç bölmeden mühimmat salımı, düşük görünürlük iddiasının en somut mühendislik adımlarından biridir. Ardından LGK-82 gibi güdümlü mühimmat testleriyle Anka 3'ün taarruz kabiliyeti daha görünür hale geldi. Burada önemli olan sadece mühimmatın hedefe gitmesi değil, Anka 3'ün farklı mühimmat tipleriyle görev mimarisine hazırlanmasıdır. Bu platformun potansiyel görevleri arasında derin taarruz, düşman hava savunmasını baskılama ve imha görevlerine destek, yüksek riskli hava sahalarına öncü giriş, elektronik harp veya istihbarat görevleri ve insanlı uçaklarla koordineli taarruz senaryoları yer alabilir.
Ama bir noktayı net söylemek gerekir, Anka 3 bir hava üstünlüğü platformu değildir. Bunu F-16'nın, K'nın ya da Kızılelma'nın doğrudan yerine koymak yanlış olur. Anka 3'ün değeri, insanlı sistemlerin girmesinin riskli olduğu bölgelere sessizce yaklaşabilmesi, sensör veya mühimmat taşıyabilmesi ve daha büyük bir görev ağının parçası olarak çalışabilmesidir. Yani bu platformun gerçek gücü tek başına değil, kiminle, nasıl ve hangi veri ağı içinde görev yapacağıyla ortaya çıkacak. 21. yüzyıl hava muharebesi artık sadece uçakların savaşı değil, ağların savaşıdır. Bir platformun ne kadar hızlı uçtuğu, ne kadar yük taşıdığı ve ne kadar uzağa gittiği önemlidir ama artık yeterli değildir. Modern savaşta asıl farkı sensörler, veri bağı, komuta kontrol, elektronik harp dayanıklılığı ve karar döngüsü belirler. Anka 3'ü değerlendirirken en sık atlanan nokta da budur. Bu platformun gerçek değeri, tek başına taşıdığı mühimmatta değil, hangi ağın parçası olacağı, hangi sensörden besleneceği ve hangi insanlı uçaklarla birlikte görev yapacağı sorularında gizlidir. Türkiye'nin insanlı insansız takım çalışması hedefi burada kritik hale geliyor. Kan, Kızılelma ve Anka 3 aynı görev mimarisi içinde düşünüldüğünde, ortaya sadece 3 ayrı platform çıkmaz. Bir hava muharebe ekosistemi çıkar. Kan, insanlı komuta ve hava üstünlüğü unsuru olabilir. Kızılelma, daha dinamik ve yüksek performanslı insansız muharip rolüne yaklaşabilir. Anka 3 ise düşük görünürlüklü derin taarruz, keşif, elektronik destek veya riskli bölgeye öncü giriş görevlerinde kullanılabilir. Ama burada en kritik unsur veri bağıdır. Hangi band genişliği kullanılacak? Gecikme ne kadar olacak? Elektronik harp altında bağlantı nasıl korunacak? Platformlar arasında görev paylaşımı nasıl yapılacak? Otonom karar alma sınırı nerede başlayıp nerede bitecek? Bu sorular cevaplanmadan bir platformun gerçek operasyonel değeri tam olarak ölçülemez. Yani Anka 3'ün asıl sınavı sadece gökyüzünde uçmak değil. Aynı anda Kaan ile konuşmak, Kızılelma ile görev paylaşmak, yer kontrol sistemiyle güvenli bağlantıyı korumak, elektronik harp altında körleşmeden göreve devam etmek ve gerektiğinde insanlı platformların riskini azaltmak. Bu başarıldığında Anka 3 artık sadece bir İHA olmaz. Türkiye'nin hava muharebe mimarisinde sessiz bir çarpan haline gelir. Güvenilir analiz için en önemli pratik, sadece bilinenleri anlatmak değildir. Bilinmeyenleri de açıkça söyleyebilmektir. Anka 3 söz konusu olduğunda cevap bekleyen birçok başlık var. Gerçek radar kesit alanı bilinmiyor. Farklı radar frekanslarındaki görünürlük profili açık değil. Nihai sensör paketi tamamen netleşmiş değil. Elektronik harp kabiliyeti ve elektronik harp altında dayanıklılığı kamuya açık biçimde bilinmiyor. Yerli motor entegrasyon takvimi netleşmiş değil. Seri üretim adedi, teslimat temposu ve tam operasyonel kabiliyet takvimi resmi açıklamalarla zaman içinde netleşecek. Kaan ile görev paylaşım protokolü, veri bağı mimarisi ve otonom karar alma sınırları da en kritik bilinmeyenler arasında. Bu liste Anka 3'ü küçümsemek için değil. Tam tersine, onu doğru konumlandırmak için gerekti. Bugün elimizde uçabilen bir platform var. İç silah bölmesinden mühimmat salımı gösteren bir platform var. Düşük görünürlük hedefleyen bir mühendislik yaklaşımı var. Türkiye'nin insanlı insansız hava muharebe mimarisine geçişini temsil eden güçlü bir işaret var. Ama gerçek operasyonel değer, motor bağımsızlığı, sensör entegrasyonu, mühimmat olgunluğu, veri bağı güvenliği ve hava kuvvetleri doktrini aynı noktada birleştiğinde ortaya çıkacak. Karabağ ve Ukrayna savaşları modern savaşın bir gerçeğini açık biçimde gösterdi. İnsansız sistemleri etkili şekilde entegre edemeyen kuvvetler, sahada ciddi dezavantaj yaşayabiliyor. Ama burada mesele sadece daha fazla drone üretmek değil. Mesele, insansız sistemleri hava savunma, elektronik harp, keşif, taarruz, komuta kontrol ve insanlı platformlarla aynı mimaride kullanabilmek. Anka 3 bu yüzden önemli. Çünkü Türkiye'nin hava gücünü sadece platform sayısıyla değil, görev mimarisiyle yeniden düşünmeye başladığını gösteriyor. Bölgesel açıdan Anka 3 birkaç farklı anlam taşıyor. Riskli hava sahalarında insanlı uçakların üzerindeki baskıyı azaltabilir.
derin taarruz ve elektronik destek gibi görevlerde daha esnek seçenekler sunabilir. İhracat pazarında Türkiye'ye yeni bir ürün segmenti kazandırabilir. NATO ve bölgesel güvenlik mimarilerinde Türkiye'nin teknoloji üreten aktör konumunu güçlendirebilir. Ama belki de en önemli mesaj şu, Anka 3 tek başına bir uçak değil, bir geçiş anı. Türkiye'nin yabancı platformlara bağımlı hava gücü modelinden, kendi platformlarını, mühimmatlarını, veri bağlarını ve görev mimarisini kurmaya çalışan bir yapıya geçişinin somut işaretlerinden biri. Bu geçiş tamamlanmış değil. Ama yönü artık çok daha net. 2030'lara doğru Türkiye'nin hava muharebe vizyonunu 3 ana kutup üzerinden okumak mümkün. 1. Kutup Kan. İnsanlı, yüksek kabiliyetli, gelecekte hava üstünlüğü ve komuta merkezi rolü üstlenmesi beklenen platform. 2. Kutup Kızıl Elma. Jet motorlu, daha çevik, daha dinamik ve insansız muharip uçak konseptini temsil eden sistem. 3. Kutup ise Anka 3. Sessiz, düşük görünürlüklü, derin taarruz ve görev destek mimarisine daha yakın duran uçan kanat platformu. Bu üçlü birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı. Birinin güçlü olduğu yerde diğeri farklı bir boşluğu dolduruyor. Birinin risk alması gereken yerde diğeri önden gidebiliyor. Birinin veri topladığı yerde diğeri taarruz gerçekleştirebiliyor. Birinin komuta ettiği yerde diğeri sessizce görev yapabiliyor. Dünyada çok az ülke insanlı ve insansız hava platformlarını aynı görev mimarisi içinde geliştirme iddiasına sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nin Loyal Wingman yaklaşımı, Avustralya'nın MQ-28 Gospat programı, Çin'in GJ-11 benzeri uçan kanat sistemleri bu küresel yönelimi gösteriyor. Anka 3 de bu küresel dönüşümün Türkiye versiyonu olarak okunmalı. Fakat Türkiye açısından fark şu, bu mimarinin gövde, yazılım, mühimmat, veri bağı ve zamanla motor tarafında yerli kabiliyetlerle inşa edilmesi hedefleniyor. Eğer bu hedef başarıyla tamamlanırsa, Anka 3 sadece bir savunma sanayi ürünü değil, hava gücü doktrininde yeni bir sayfa olur. Anka 3, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın en dikkat çekici örneklerinden biri. Ama onu ne abartmak ne de küçümsemek doğru olur. Bugün elimizde her şeyi kanıtlamış, tam operasyonel olgunluğa ulaşmış bir sistem yok. Ama elimizde çok önemli bir şey var, uçabilen bir platform, iç silah bölmesinden mühimmat salımı gösterebilen bir tasarım, düşük görünürlük hedefleyen bir mühendislik yaklaşımı, yerli motor yol haritasıyla bağlantılı bir stratejik hedef ve Türkiye'nin insanlı insansız hava muharebe mimarisine geçişini temsil eden güçlü bir irade. Anka 3 henüz ne olmak istediğini tam olarak kanıtlamış değil. Ama ne olmak istediğini çok net bir şekilde ilan etti. Ve savunma sanayinde bazen bu ikincisi, ilki kadar kritik bir aşamadır. Çünkü geleceğin savaşında sadece en hızlı uçaklar değil, en iyi bağlanan sistemler kazanacak. Sadece en fazla mühimmat taşıyan platformlar değil, en doğru anda, en doğru ağın içinde görev yapan platformlar fark yaratacak. Anka 3 bu yüzden önemli. O tek başına bir uçak değil. Türkiye'nin sessiz savaş mimarisine attığı adımlardan biri. Peki sizce Anka 3'ün geleceğini en çok hangi unsur belirleyecek? Yerli motor bağımsızlığı mı? Düşük görünürlük ve iç silah bölmesi mi? Kan ve Kızıl Elma ile kuracağı ortak görev mimarisi mi? Yoksa seri üretim ve operasyonel olgunluk süreci mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Biz de gelişmeleri sadece haber olarak değil, askeri, siyasi ve teknolojik sonuçlarıyla birlikte değerlendirmeye devam edelim. Stratejik gelişmeleri teknik, tarafsız ve açık kaynak temelli analizlerle takip etmek için Stratejik Odak ailemize katılın.